Bugün size bir korku filmi göstereceğim, Bite. 3 kızın tatil için Costa Rica'ya gitmesiyle başlar. Kirsten ve Flirty adlı sarışın kız, en yakın arkadaşları Casey'nin nişanını kutluyorlar. Grup tüm tatillerini kameralarıyla kaydediyor. Heyecanla kalacakları yere giderler. Casey, otel odalarındayken banyoda kocaman bir böcek olduğunu haykırır. Kapıyı açar ve diğerlerine içeride dolaşan garip böceği gösterir. Ancak tatil yerlerindeki havuz başında dinlenmeye başladıklarında tüm bunlar unutulur. İçeceklerini yudumlarken Casey, müstakbel kayınvalidesinin kendisi ve nişanlısının arasını açmaya çalıştığından yakınır. Kirsten ve Flirty çekici erkeklerle dans ederken, gece sarhoş olarak parti yapmaya devam ederler. Nişanlısıyla evlenerek büyük bir hata yaptığını düşündüğünü diğer kızlara itiraf eder. Ancak Kirsten ve Flirty, onun şüphelerini gidermek için ellerinden geleni yapar. Şafak sökene kadar parti yapmaya devam ederler. 3 kız güneşin doğuşunu izlemek için sahile gider. Dün gece dans ettikleri adamlardan biri onlara yaklaşır ve tatil yerinin yakınında gizli bir kaynak olduğunu ortaya çıkarır. Daha sonra onlara o konumun bir haritasını çizer. Bir maceraya atılan 3 arkadaş, çevredeki sık ormanda yürür ve Pınar'ı bulur. Hemen suya girerler. Kirsten, kamerayı elinde tuttuğu için kıyıya yakın bir yerde kalıyor. Kayalara daha yakından bakar ve tepede küçük, ışıltılı çakıl taşları görür. Casey aniden ciyakladığında konuşmaları yarıda kesilir. Sudaki bir şeyin onu ısırdığını söylüyor. Kirsten, bir şeyin onu suyun altına daha derine çekiyormuş gibi davranarak ona bir şaka yapar. Casey, yaptığı şakadan dolayı onu azarlar. Kalçasına bakar ve birkaç ısırık izi görür. Ama arkadaşlarına iyi olduğuna dair güvence veriyor. Casey, Costa Rica gezisinden sonra eve geri döner. Apartmanına vardığında nişanlısı onu beklenmektedir. Anne ve babasından kendisine miras kalan ahşap mama sandalyesini memnuniyetle ona gösterir. Nişanlısına anne olmak istemediğini hala söylemediği için Casey pek de heyecanlı değil. Bu yüzden gülümser ve mutluymuş gibi yapar. Nişanlısı işe gittikten sonra Casey, müstakbel kayınvalidesinin yaşadığı üst kata çıkar. Aynı zamanda binasının ev sahibidir. Düğün planlamasıyla ilgilenmediği ve bunun yerine arkadaşlarıyla uçup gittiği için Casey'i azarlıyor. Bunların iyi bir eşin nitelikleri olmadığı konusunda Casey'i uyarır. Huysuz kayınvalidesiyle kafa tutmaktan bıkan Casey, dairesine geri döner. Flirty'yi arar ve nişan yüzüğünü Costa Rica'da kaybettiğini ortaya çıkarır. Casey, bavullarını açarken parti düzenledikleri gece çektikleri bir dizi fotoğrafı görür. Dijital kamerasını prize takıyor ve arkadaşlarının o ve adamın o gece birbirine çok yakın dans ederken çektikleri bir videoyu görüyor. Daha sonra Casey, yaşlı komşusunun köpeğini gezdirerek kafasını boşaltır. Ama düşünceleri arasında kaybolur. O gecenin ilerleyen saatlerinde gözyaşları içinde Flirty'yi arar. Eş ve anne olmaya hazır olmadığı için düğünü ertelemek istediğini itiraf ediyor. Günler sonra Casey, nişanlısı ile kayınvalidesi arasındaki bir tartışmaya kulak misafiri olur. Casey'i nişanlısını aldatmakla suçlar, ancak nişanlısı Casey'nin tarafını tutar. Akşam yemeğine otururlar. Casey nihayet nişanlısına karşı dürüst olmak üzeredir ama aniden kusmak için ezici bir dürtü hissediyor. Kusmak için banyoya koşar. Ağzından tuhaf, öz suyu benzeri bir madde çıkıyor. Bundan sonra kendini çok daha iyi hissediyor. O gecenin ilerleyen saatlerinde, o ve nişanlısı yakınlaşmaya ve kokmaya başlar. Ancak ısırıktan aynı berrak madde sızmaya başlar. Tekrar tuvalete koşar ve nişanlısını evinden dışarı atar. Ertesi sabah Flirty, nişanlısından çoktan ayrıldığını umarak Casey'i ziyarete gelir. Ancak perişan haldeki Casey, ona bunu yapamayacağını ve Costa Rica'dan döndüklerinden beri kendini tuhaf hissettiğini söyler.
Casey, yolculukları sırasında kameradaki görüntülerin bir kısmını daha izliyor. Bu video klip, o geceki yoğun partinin sonrasını gösteriyor. Gözle görülür bir şekilde üzgün olan Casey, evlerine geri dönmüştü. Casey daha da hastalanır. Solgun ve iştahını da kaybetmiş. Ayrıca kusmaya devam ediyor. Kalçasındaki ısırık izi daha da kötü görünüyor. Casey, komşunun köpeğini tekrar yürüyüşe çıkarmaya çalışır ama nedense, köpek muhtemelen çok korktuğundan ona yaklaşmak istemiyor. Bir gün Casey, hala enfekte olan ısırık izinden hala sıvı geldiğini fark eder. Bitmeyen kusma nedeniyle hamilelik testi yapmaya karar verir. Olumlu çıkıyor. Bu yüzden Casey, ısırık iziyle ilgili olarak bir doktora danışmaya gider ve ona biraz ilaç yazar. Ancak eczaneden eve geldiğinde durumu daha da kötüleşir. Ateşi var ve gözle görülür şekilde terli ve zayıf. Casey uzanır ve uyur. Ancak rüyasında nişanlısı ve arkadaşlarının onu oturma odasında şaşırttığını görür. Hamileliğini kutlamak için bir parti veriyorlar. Aniden, kaseyin aşağısından binlerce turuncu yumurta düşer. Parti konukları manyak bir şekilde yumurtaları ezmeye başlarlar ve Casey, yapmamaları için yalvarır. Uyandığında kendini küvette sırılsıklam halde bulur. Müstakbel kayınvalidesi kapıyı çalıyor ve içeri alınmak istiyor. Casey, tıpkı rüyasındaki gibi, dairenin her yerinde böcek yumurtaları keşfederek dehşet içinde kalır. Şimdi, Casey'i Costa Rica'da ısıran garip böceğin ona bulaştığı anlaşılıyor ve o şimdi böcek benzeri korkunç bir yaratığa dönüşüyor. Kayınvalide, Casey'nin dairesine girmeye zorlar. Apartmandaki koku ve pislikten şikayetçi. Kayınvalide ayrıca tezgahtaki hamilelik testi kutusunu görür ve Casey'nin nişanlısını aldattığı sonucuna varır. Casey'e saldırmak için birkaç adım öne çıkıyor ve Casey yüzüne kusarak misilleme yapıyor. Kusmun ölümcül bir asit olduğu ve kayınvalidenin korkunç bir şekilde ölmesine neden olduğu ortaya çıktı. Ve kayınvalidenin cesedini banyoya sürükler. Günler geçer ve nişanlı artık Casey için endişelenir. Kapısını çalar ve konuşmalarını ister. Ama Casey artık dönüşümünün yarısına geldi. Göz bebekleri farklı ve saçları dökülüyor. Garip bir ağ ve sıvı da tüm dairesini kaplıyor. Nişanlısına gitmesini ve evlenmeden önce biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyler. Bu sırada Kirsten, Casey için de endişelenmektedir. Flirty'ye gider ve endişelerini aktarır ama sarışın kız, Casey'nin iyi olduğundan emin. Kirsten, Casey'nin Costa Rica'da olanlardan dolayı suçluluk duyduğuna dikkat çekiyor ama Flirt'e alay eder ve Casey'nin nişanlısını özgürce aldatmayı seçtiğini söyler. Kirsten yılmadan Casey'i tek başına ziyaret etmeye karar verir. Daireye girer ve ne kadar kirli, karanlık ve nemli olduğunu görür. Ayrıca Casey'nin kayınvalidesinin çürüyen vücudunu küvette tuttuğunu da keşfeder. Kirsten dehşet içinde irkilir. Ancak Casey onu takip eder ve sonra yanlışlıkla elini Kirsten'in yüzüne koyar ve yanlışlıkla Kirsten'i ölümcül vücut sıvılarıyla öldürür. Flirty nişanlısıyla arabasında buluşur. Apartmanlarının önüne park etmişler. Flirty ona Casey'nin nişanlısını Costa Rica'da hormon zengini bir adamla aldattığı videoyu gösterir. Bunu, nişanlısını travmana ayartmak için bir fırsat olarak kullanır. O arada, mutasyona uğramış işitme duyusu nedeniyle Casey, yaptıkları her şeyi dairesinden duyabilir. Kendisine en yakın iki kişinin ihanetine öfkelenir. Nişanlı, buluşmalarından sonra Flirty'den ayrılır ve yakındaki dairesine döner. Flirty kendini suçlu hisseder ve Casey'i ziyaret etmeye karar verir. Casey'nin dairesinin durumuna hayret ediyor. Her yerde garip ağlar var ve içlerinde binlerce yumurta var. Casey'nin artık sırtından çıkıntı yapan bir böcek iğnesi var. Bunu Flirty'yi yaralamak ve bayıltmak için kullanıyor. Bir süre sonra Flirty bilinci yerine gelir ve bir kozanın içinde olduğunu ve bir sandalyeye bağlı olduğunu fark eder.
Casey, onu önce bir Daniel C.C. korku filmi, ardından Costa Rica gezilerinden kalan video görüntülerini izlemeye zorlar. Görünüşe göre Casey o kadar sarhoştu ki hormon zengini adam ondan faydalandı ve ona saldırdı. Flaherty, Casey'nin neler olduğunun farkında olamayacak kadar sarhoş olduğunu biliyordu, ancak Casey'nin nişanlısını aldattığını kanıtlayabilmek için adamın Casey'i almasına izin verdi. Flaherty, Casey'nin nişanlısına uzun süredir aşıktı ve bu yüzden Casey'i cesaretlendiriyordu. Çığlıkları onu dairenin içine çeker. Casey daha sonra iğnesiyle Flaherty'nin boğazını keserek flört hayatına son verir. Nişanlısı, Flaherty'nin boğazından damlayan kanının ölümüne yol açmasını izler. Casey daha sonra nişanlısına saldırır. Casey özür diliyormuş gibi davranır ve nişanlısı gardını indirir. Ona iğnesiyle onu yaralama fırsatı verir. Ancak nişanlısı karşılık verir ve Casey'i göğsünden bıçaklayarak sonunda onun mutasyona uğramış hayatına son verir. Hatta kafasına basıyor ve kafatasını patates püresi haline getiriyor. Nişanlısı sürünerek evine döner ve bayılmadan önce polisi arar. Bir hafta sonra yetkililer, Casey'nin kaptığı ölümcül enfeksiyonu kontrol altına almak için daireyi karantinaya aldı. Dairenin içinde Flaherty, Kirsten ve kayınvalidenin cesetlerini bulurlar. Daha sonra nişanlının dairesine girerler. Parçalanmış vücudunu bir kozanın içinde bulurlar. Hale yaşıyor ama içinde binlerce yumurta var. Polis ona yardım etmeye çalıştığında yumurtalardan böcekler çıkar ve yetkilileri yutar. Film, iki koşucunun yaklaşmakta olan Costa Rica gezilerini tartışmasıyla sona erer. Bunlardan biri bir böcek tarafından ısırılır, ancak bunu bir böcek ısırığı olarak görmezden gelir, bu da daha fazla trajedinin geleceğini gösterir.